yer bulamayınca B planına geçtik. Tam demiri alırken en son demir makaradan çıktı. Suda birileri var aynen köşede. Onlara Aa. korna çalıyor galiba. Bu ekibin de anladığımız kadarıyla ırgatında problem var. Derinlik bayağı sığ aslında. Şimdi Paros Adası'ndaki Darboğaz'dan geçiyoruz. Burada özellikle Sancak tarafındaki derinlik bayağı sığ aslında. O yüzden de hem yavaş geçiyoruz hem de olabildiğince iskele tarafına yakın gidiyoruz. Şimdi yaklaşık birkaç mil gittikten sonra Boğaz'ı geçip sonrasında normal şekilde seyrimize devam edeceğiz. Buradan önce ilk olarak Alarga'ya gidip bir tane koyda yüzme molası vereceğiz. Sonra kahvaltı, oradan da Hidra'ya. Öyle Boğaz'ı göstereyim. Ada güzel, şirin bir ada. Ada çok sevimli. Fırını da çok beğendik. Fırın gerçekten başarılı. Çıkmak üzereyiz Boğaz'dan. Aynen. En sıkıntılı yer burasıydı galiba. Güzelce çıktık. Tam demiri alırken en son demir makaradan çıktı. Öyle olunca onu takmak için biraz uğraştık. O arada senin birkaç tane tur atman gerekti. Ağır yol verip. Rüzgar da vardı. Bayağı kuvvetliydi aslında orada. Yanlardan da başka tekneler çıkıyordu. Ama onu da hallettik. Bir tane daha tekne çıkıyordu aynı anda. Hı hı. Biri de giriyor gibiydi. Rüzgarda attığı için hani hemen yol alıp gideriz diye düşündüm. Sonra sen dur deyince anlamadım niye duruyoruz. Hı hı. Sonra baktım sarı halat çıktı. Aa dedim bizim üstümüze atmışlar demiri o zaman. Operasyonu yapıyorsun. Ona hazırlıklıydın. Evet, ona hazırlıklıydık. Ben sana dedim Ha. ki halatımız hazır olsun önde. O iş için değil ama başka bir şey için kullandık. Tamam. Kaptan olmanın bilinciyle. Aynen bugün çok Bugün çok bilinçliydim. şeydi. İşi ben yaptım. Aynen. Çıkışımızı sen yaptın. Rüzgarlı bir hava vardı. Manevra şey olarak güzeldi. Hani rüzgar altındaki halatı boşlayıp sonrasında ileri yol verip rüzgar üstüne doğru tırmandık aslında. Bu arada önceden çıkarken o benim için çok büyük olaydı. Gece plan yapardım kafamda sabaha kadar nasıl çıkacağım. Önce şu halat şöyle olursa bu falan tüm planlamalar. Şu an böyle kafam çok rahat. Yani dünden beri tabii hani dünden Evet. beri kullandım. Dün de zaten bağlanmayı sen yaptın. Evet. Sen yanaştın. Bir de görmek de çok güzel. Yani Yani- biraz çarpabilirsin hani o sorun değil konusu. O yüzden o rahatlık geldi bana dünden beri. Yani havanın kötü olmasına rağmen Yine çıkış konusu hiç gelmedi. rüzgar iskele baş omuzluktan geliyor. Birazcık bizi gideceğimiz yönün tersine doğru, rüzgar altına doğru atıyor. Motorumuzun gücü yetmiyor burayı hızlı tırmanmak için. Bakayım hızımız. Fena değilmiş bu arada hızımız yine 4.80 falan. Güzel. Bir de tekne belli bir hıza ulaşana kadar dümen dinlemiyor. Yani ne yaptığının pek bir önemi yok. Kendi kafasına göre, rüzgarın ve denizin dalganın durumuna göre kendini bir yere atıyor. Baş Evet. pervane gerçekten çok başarılı olur durumlarda. Yani birçok şeyi çözebiliyorsun ama her şey olmasa da bayağı güzel. Güzel teknoloji. Kesinlikle. Aynen. Demir alırken de çok gereksiz baş pervane yaptığım gibi geldi. Ama böyle garanti olsun. Çünkü biraz sancı atıyor ya bize. Evet. Şu an demir takıldıysa falan da daha fazla zorlamak istemedim. Şimdi mola verdiğimiz yerden çıktık. Son ayrılmıştık. Mola verdik bir koyda. Şu an oradan da ayrıldık. Hidra'ya gidiyoruz. Bu gece orada kalacağız. Tabii yer bulabilirsek. Evet. Önce bir bakacağız. O yüzden merkezine önce bir limana bakacağız. Marina'da yer var mı? Yoksa Alarga'da kalma ihtimalimiz var bu gece. Öyle ekiple birlikte gidiyoruz tabii. Bizi geçtiler. Nasıl gidiyor? Gayet güzel. Hava bugün güzel. Deniz başlangıçta birazcık çalkantılıydı ama sonrasında çok toparladı. En azından yüzme için mola verdiğimiz yerde çıkmadan önce güzelce bir yüzebildik. Yine bir 300 metre yüzüş. Yüzmek güzel oldu. Deniz çok Çok iyi güzeldi. oldu. Yani altı gözüküyordu, kumdu. Bayağı iyiydi rengi falan. Berraklı. Çünkü yüzemeyebiliriz şimdi gittiğimiz yerde bilemiyoruz. Evet. Ne kadar kaldı? Bakıyorum yaklaşık 25 dakika yolumuz var. Az kalmış. Evet. Flotillamızın bir teknesi hemen karşıda. Merak ediyorum ben Hidra'yı. Bu üst üste zincir atma olayının yaygın olduğu yer burası mıydı senin dediğin? Hepsinde aslında yorumlarda yazıyordu evet. Ya Yunan adalarında birçoğunda böyle gibi. Çünkü tonoz vermiyorlar. Kendiniz demir atmanız gerekiyor.
Demir atınca da Attığınız yere göre ya sizin ya bir başkasının attığı demirden dolayı günün sonunda üst üste gelme ihtimali var. böyle olunca birazcık çıkışlar uğraştırıyor ama yine de çözülüyor. Bunları da deneyimlemek güzel oluyor. Önemli olan yer bulmak. Evet, Demir önemli olan olayı yer çözülür bulmak. şu an. Onu gördük yani. Kolay çözülüyor. Aynen. Kimse demirimizi oynatmadığı sürece biz uyurken bir Evet. sorun yok. Evet, o önemli. O zaman Hidra'da görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi Molos'tayız. Tam şansa deniz taksi gidiyor. Evet. Bunlar bayağı ses yapıyor. Çok iyi hizmet ama. Kesinlikle. Suda birileri var aynen köşede. Onlara Aa. korna çalıyor galiba. Molos'tayız. Ne yaptık? Biz normalde Hidra adasına girecektik. Evet. Önden ekip limana gitti. Yer var mı diye baktılar. Yer bulamayınca B planına geçtik. B planı St. George'a gitmekti. Orası da yaklaşık 1 saat mesafede Hidra'dan. Ama yolda dedik ki araya girip Molos'a uğrayalım. Eğer orada yer varsa oraya bağlanalım. Alarga'da ya da kıştan kara yapabiliriz diye. Sonra Sonra bizim diğer iki ekip Sanco'ca bakmak istediler. Molos'ta çok yer olmadığını söyledi diğer ekip. Biz de öyle olunca dedik ki biz girelim buraya. Aynen. Onlar bize haber verirler. Sonuçta onlar yer bulursa bizim bulmamız daha rahat olur. aralarına bir yere sıkışırız Aynen. oraya. Biz de o arada geldik Molos'a. Demir attık. Derinlik burada 6 metre. Bayağı kum görünüyor zaten. Dibi denizin gözüküyor dibi. yine, evet. Az önce kaldığımız yer gibi bir önceki. Çok benziyor. Hem de daha az şu an dalga ve rüzgar var. Bayağı güzel, yüzmek için iyi bir koy gibi duruyor. Evet. Burada barı, kafesi de varmış sahilde. Çoğunlukla kıçtan kara yapmış tekneler. Hı hı. Birkaç tane alargada var. Bir de alargada demir attık, alarga yaptık. 30 metre attığımızı düşünüyorum ama Doğaçlama. Çünkü Evet. zincir sayacımız yok. Üzerinde işaretler de yok. Öyle olunca biraz doğaçlama atıyoruz. Aslında tam da doğaçlama değil ama hani aşağı yukarı 1 metre zincire ne kadar sürede saldığımızı gördükten sonra onu oranlıyoruz. Ona göre 30 metre belki 35 metre 3-4 metre fark ediyor olabilir ama çok önemli değil o bizim için. O yüzden attık. Sonra testini yaptık. Yine gayet demir güzel tutuyordu. Şimdi de bakacağız. Ekibe yazarız. Eğer ki gelin derlerse çıkıp geçeriz. Ama yok biz de oraya geliyoruz derlerse burada onları beklerken bir deniz molası yapabiliriz. evet. Onların bu arada varmış olabilirler sanki, değil mi? Çok mesafe yok Çok gibiydi. mesafe yoktu, evet. Yani onlar daha hızlı tekneleri. O yüzden belki yarım saat sürmeyebilir. Bu arada gece burada ya da o diğer San George'da kalacağız. Ama Hidra Adası'na gitmek için de deniz taksi varmış. Onu yapacağız ki az önce önümüzdeki katamarana geldi. Hı hı. Direkt yanına yanaşıp aldı. Plan bu şekilde bu gece için. Aynen. Bu Bakalım. ada da çok güzel gözüküyordu bu arada. Bence de gayet burası güzel görünüyor. Girdiğimizde Hidra'nın özellikle girişi bayağı etkileyiciydi. Böyle kale gibi bir şeyler yapmışlar, kalıntılar var. Onun haricinde böyle toplar koymuşlar savunmak için içerideki şehri. Ben sevdim. Evet, daha çam ağaçları var çalılıklardan ziyade, o da hoşuma gitti. Evet. Görelim, merak ettim. Rüzgar döndüğü için çıkmak zorunda kalmışlar. Yeniden bağlanmış diğer ekip. Bu ekibin de anladığımız kadarıyla ırgatında problem var. Elle çektiklerini gördük. Rengi böyle.